köle yapmak istiyorlar diyoruz. Ama her bilinç doğa sağlığının genel karakterine uygun olarak özünden sahip olmuş olduğu hasret ve değer ve keyfiyeti sergilerken belli yasalara tabi. Bu yasalardan bir tanesi neydi? Atlanta çekirdekten evrimleşme yasası veya Atlanta evrimleşme yasası. İkisi de farklı yasa. Bir tanesi çekirdekten evrimleşmeyi esas alıyor. Diğeri de her bilincin evrimleşme ihtiyacı olduğunu öngören bir yasa. Çekirdekten evrimleşmek derken neyi kastediyoruz? Çekirdek karakterli boyutlarda ve çekirdek planetlerde oluşturuluyor bu evrimsel olay. İlk oluşturan boyut neresi? Çekirdek dünya. Yani sonsuz sınırsız uzay bilinç koordinatlarının hiçbir yerinde bizim bulunduğumuz zamana göre baktığımızda evrimleşme faktörünün devreye sokulduğu tek koordinat bizim çekirdek dünyamız. Çekirdek dünyanın özelliği neydi? Çekirdek evrim boyutundan, yani çekirdek evrim boyutsallığı, deneyim boyutsallığı, görev boyutsallığı diyorduk. Bu boyutsallıkla donatılmış bir ortamdı. Ve bunun için zaten bağlı bulunduğumuz tanrısal özler kendi doğal enerjileriyle burayı tamponize etmişler. Teknolojik donanım aktifliğine tabi tutmuşlar. Çekirdek olmasının nedeni bu. Çekirdek karakterli her bir yapıda anlayacağız ki doğal enerji var. Doğal enerji neydi? Bilincin kendine has enerjiydi. Yani bir aygıttan kullanılan enerji yapay diyoruz. Bilincin kendinden kullanılan enerjiye de doğal enerji diyoruz. Çekirdek evrim yasasına göre dedik, Sirius Lyra kültivasyon programları devreye sokuldu. Nerede? Çekirdek dünyada. Çekirdek dünyada Sirius Lyra kültivasyonu neydi? Genel evrimle alakalı faaliyetler içeriyordu. Yani bitki türlerinin evrimleşmesi, elementlerin evrimleşmesi, hayvanın evrimleşmesi, humanoid yani beşerin evrimleşmesi dahi Sirius Lyra kültivasyon programına ait programlardan kaynaklanıyordu. Onların tüm teknolojik tasarrufları da ve onlarla alakalı tüm denetimi de kimler yapıyor? Sirius Lyra'daki teknolojik uzmanlar. Oralarda neler var? Şablonun aktif karakterde yapılar var. Yani çekirdek dünyada bir bitki türü mü var? O bitki türünün bitkiliğiyle alakalı tüm kayıtlara uygun daha doğrusu şablonlar nerede var? Sirius Lyra'da var. Hayvanda da öyle, bitkide de öyle. Hatta genel evrimsel aşamada insansı türlerde de böyle demiştik. Bu türler üzerinde kültüraktif fonksiyon vurgulayan Lyra'ya karşı bir potansiyel var. Genel evrimsel tür üzerinde desfonksiyon vurgulayan kim bu? Orion 21'leri. Orion 21'leri kendi arzularına uygun olarak ne yapıyorlar? Bu evrim türleri üzerinde gerekli olan, kendilerine gerekli olan tasarrufları yapıyorlar. Önce türleri mutasyona, sonra dejenerasyona uğratıyorlar. Ve bunun için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Bakın, insan veya DNA ile oynanmak değil sadece. İnsan kılıklı, bilimsel faaliyette bulunan, bilinçlerin yapmış olduğu faaliyetlerden sadece DNA'yı bozmak veya DNA'yı değiştirmek değil. Biliyorsunuz fabrikalar var. Fabrikalar olmadan hiçbir şekilde şu an tükettiğimiz ürünlerin kullanılması mümkün değil. Fabrikalarda kimyasal işlemler de yapılıyor. Doğal ürünler ortaya çıkartılıyor diyebilir miyiz? Hayır. Mutlaka orada bir makineler kullanılıyor. Ve o makineler için gerekli olan yakıtlar, benzinler, ısınma, soğutma sistemleri vesaire bunların hepsi bir güç, bir enerji. Ve bu enerji türü ve onlardan salınan karbon salınımları, gazlar, kimyasallar ne yapıyor? Havaya zarar veriyor. Oradan çıkan sıvılar ne olacak? Toprağa karışıyor, suya karışıyor. Ne oldu? Denizi, toprağı, suyu yani havayı kirlettik. Bir bitki veya bir hayvan veya bir insan kesinlikle ama kesinlikle mutasyonda kendi arzusuyla uğramak istemez. Bozulma kendi arzusuyla uğramak istemez. Hatta zorlanır. Ama evrimselliğin genel
projesi ortama uyum sağlamaktır. Hepsi mi uyum sağlamış mıdır? Yani pozitif yani negatif elbiselerle uyum sağlamış mıdır diyebilir miyiz? Hayır tabii ki. Türler uyum sağlayamadıkları zaman kendilerini yok etme yolunu seçerler. Bakın bugün bir Afrika'da yaşayan vatandaşı Sibirya'ya götürsek ne olur? Birisi ateş, diğerisi buz. Hastalanabilir. Ne kadar kalın gidersek dahi. Hastalığını bıraktım. Bulunduğu ortamda yaşayamaz. Zorlanır ilk etapta. Neden? Uyum sağlama faktörü zaman isteyen bir şey. Hemen bir anlık olacak bir şey değil. Ruhsal durumu çöker. Yani sıcak, iklimin olduğu, belki de hayvanların içerisinde büyüdüğü, yeşilliğin olduğu, doğanın olduğu bir ortamdan buzların içine götürüyoruz. Nasıl yaşayabilir? Farklı şekilde desteklenerek ancak olabilir. Doğal ortamı mıdır peki o varlığın? Hayır. Biliyorsunuz Sibirya kurtları diye bir köpek cinsi var. Bu köpek cinsinin adı da üzerinde olduğu gibi Sibirya, yani soğuk iklimlerin olduğu yerde yaşayabilme durumu var. İnsanlar kendi zevkleri için ne yapıyorlar? Bir aşı geliştirmişler. O canlıyı kalkıyorlar, iklimine uygun olmayan yerde yetiştiriyorlar. Dışarıdan baktığımızda belki gözle görünebilir bir değişim yok. Ama bu değişimin içsel olarak bilinmediğimiz, göremediğimiz anlamda bir değişim var. İğne vuruyorsun, mutasyona uğratıyorsun türü. Sonra o iklime uygun yaşamaya çalışıyor. Doğal ortamda aktifken pasif bir hayvana dönüşüyor. Yani koşucu, avlayıcı, değil mi? Çekici, kızak çekici, farklı amaçlarda kullanırken ne yapıyorsunuz? Apartmanda yetiştiriyorsun. Evrime uyum sağladı mı? Hangi evrim türüyse, hangi şeyse artık evrim haliyse ona uyum sağladı. Ama onun doğal evrimselliği içerisinde mi? Hayır. Yaşadığımız evlerde keza öyle değil mi? Bir dönemin ağaçlık, bölgelik, burada belki birçok canlı türü vardı. Denizleri doldurduk. Denizlere koca koca binalar inşa ettik ve buna da övündük. Ve orada yaşamaya başladık. Kullandığımız araçlar, toplu taşıma araçları. Teknolojiye karşı değiliz. Değilim. Ama ve lakin doğayı bu şekilde bozduk. Doğaya saygılı türde bir yaşam şekli gerçekleştirebilecekken sırf dünyasal çıkıntılar, dünyasal arzular ve istekler yüzünden bunlara engel oldular. Oluyorlar da olmaya da devam edecekler. Bu böyle devam ederse. Şimdi ne yapıyor? İnsan şikayet ediyor. Neymiş? Son 12 yılımızmış. Geri dönülemez şekilde dünyanın çöküşünü hazırlama süresinden bahsediyorum. Elbette ki dünya sahip olduğu doğasal güçle insan denilen en baskın türün üstünde dahi üstünlük sağlayabilir. İnsanın kökeni Tanrı olsa dahi. Neden biliyor musunuz? Çekirdek dünyayı var eden de sizin ve benim tanrısal özlerimiz. Ve biz kendi cevheri oluşumuza, çekirdek dünyayı kastediyorum, bilerek veya bilmeyerek zarar veriyoruz. Bağlı bulunduğumuz asil kaynaklar şayet kendi evrimsel koşullarına uygun bir ortamsallık oluşturulmazsa ve kendilerini çekirdek dünya denilen bu deneyim ortamında, evrim ortamında tecelli ettiremezlerse, bu ortamı bozan unsurlar neyse onları o dönem için ortadan kaldırmayı düşünür. Düşünür derken tabii yanlış ifade kullandım, arzu eder. Ve buna uygun zaten programı vermiş çekirdek dünyanın kendisine. Şayet demiş, senin cevher otomasyon bilincine uyum sağlamayan, sana zarar veren, seni suistimal eden, anlaşılsın diye söylüyorum. Bir program devreye sokulursa evrim türleri üzerinde kendinden kendine bir program devreye sokacaksın. Nedir bu? Depreniş ve indifa programları. Bunlar metinler, kutsal metinlerde ifade edilmiş. Zilzal suresi demiş, Kariye suresi denilmiş, Armageddon diye ifadelendirilmiş değil mi? Farklı isimler konmuş. En nihayetinde bu dünya kendi değişim dönüşümünü yaşarken bazı hareketleri gerçekleştirmek zorunda kalacak. Depremler, tsunamiler, yanardağlar değil mi? İndifa etmesi gerekiyor. Çünkü o kendi içindeki fazlalıkları önce dışarı vuruyor.
Sonra kendi de dışındaki o fazla gibi gözükenleri de temizleme usulüne gidiyor ki kendini yeniden varlıklaştırabilsin. Her defasında yeniden varlıklaştırabilsin. Ta ki kendisinde veren o asıl program var ya, o asıl program neydi? Tanrısal özlerin öz yaratım programını gerçekleştirmek üzere verilen bir programdı bu. Bunu gerçekleştirebilmeye uygun şekilde hareketli, başka bir şey değil. Çünkü kendisinde zaten o kayıtlar var. Yani her bir tanrısal özün kendisini çekirdek dünyada devreye sokması için gerekli olan programların bir kaydı dünyada var. Bu kayıtların asılları nerede yer alıyordu? Levh-i Mahfuz diye ifade ettiğimiz çekirdek dünya, deneyim boyutsallığı, akışık kayıt, bilgi blokasyon merkezi olarak bildiğimiz o merkezde. Akışık kayıtlar bütünselliğinde yer alıyor. Çekirdek evrenin yıldız kutbunun bir kutbunda bulunan bir kayıt sistemi bu. Bir yerde daha var demiştik. Dünyaya en yakın koordinat nispeten. Neresi orası? Güneş. Patlayıcı çekirdek cevher diye biliyoruz. Aksoyra Matu bilgilik öğretisinde. Bu patlayıcı çekirdek cevherin holografik kayıtlarında yani güneşte ne yer alıyor biliyor musunuz? Levh-i Mahfuz'daki kayıtların birebir aynısı. Yani çekirdek dünyada evrim türlerinin ister bitki olsun, ister hayvan olsun, ister insan olsun, ister elementsel evrim dahi olsun bakın. O evrim türlerinin evrimsel prosesleriyle alakalı tüm gelişimler, deneyimlerle de alakalı tabii artık onu söylemeye gerek yok. Tüm kayıtlar nerede? Güneşte de bulunuyor. Yani bizim güneş sistemimizin güneşinden bahsediyorum şu an. Davos'tan. Peki güneşe bu kayıt niçin verilmiş? Güneş çekirdek dünyadaki hayat sistemleri oluşturan, onları besleyen bir potansiyel. Ve bunu da kalkıp da hasbelkader bir şekilde oluşturulmuyor. Yani güneşin dünya ile arasındaki uzaklığı, güneşin diğer gezegenlerle uzaklığı dahi belli bir program çerçevesinde oluşturulmuş. Ve bir sistemi oluşturmuş değil mi? Ona biz ne diyoruz? Çekirdek güneş sistemi diyoruz. Bu çekirdek güneş sisteminin çekirdek yapısı olan o güneşten sürekli ne yapıyor? Dünyaya belli bir mesafeden güneş ışınları geliyor. Bu güneş ışınlarının gelmesi tabii ki ilk başta evrim türlerini destekliyor değil mi? Bugün oksijen alabiliyorsak o bitki türlerinin fotosentez yapabilmesi için yapabildiğinden dolayı. Peki fotosentez nasıl olacak? Güneşin ışınlarının doğru şekilde sentezlenmesinden değil mi? Fotosentez adı üstünde bir ışınımı sentezleyerek başka bir hale dönüştürüyoruz. Dönüştürüyor bitki türleri. O zaman demek ki çekirdek dünyadaki tüm evrim türleri güneşten gelen o ihya edici tesirlerle hayat buluyor. Peki güneşteki patlamaların yoğunluğu çekirdek dünyadaki evrim türlerinin kendi programlarına uygun hareket etmesine göre değişkenlik gösteriyor dersek ne dersiniz? Şaşırabiliriz ama sonuçta hiçbir şey birbirinden bağımsız değil ki. Verilen programlar belli. Patlaması neye yarıyor? İnsan bedeni veya bitki formu veya hayvan formu. En çok etkilendiği şey nedir? Radyasyon. Doğru mu? Güneş ışınlarında ise bu radyasyonun çekirdek dünyada tabi olduğumuz radyasyondan kat be kat fazla radyasyon enerjileri var değil mi? Güneşin enerjisi de böyle. O patlamalar sırasında endişe etmiyor mu dünya insanı? Aman güneşteki patlamalardan dünyaya gelecek işte dijital ortamlar etkilenecek. Ozon tabakası delik diye güneşteki patlamalardan endişe edildiğini de biliyorsunuz. Neden? Çünkü ozon tabakası denilen o yapı güneşten gelen zararlı ışınları süzebilecek bir süzgeç iken delik olduğu zaman direkt gelecek ve insani evrim türü veya diğer tüm evrim türleri üzerinde farklı bir etkileşim içine girecek. Yani türleri radyasyona uğrattığınız zaman mutasyona uğraması, önce deformasyona uğraması, sonra mutasyona uğraması, sonra dejenerasyona uğraması işten bile değil. Demek istediğim çekirdek güneşin enerjisi çekirdek dünyadaki evrim türleri direkt etkiliyor. Sadece bunu da kalmıyor. Bakın güneş sisteminin içerisinde yer alan diğer gezegenleri düşünün. Bu patlamanın etkisiyle
Gezegenler de etkileniyor. Diğer gezegenler de etkileniyor. Diğer gezegenler etkilenince ne olacak diyorsunuz, değil mi? Dönüş hızlarından tutun da kendi manyetik alanlarına kadar her şey etkileniyor. Holografik yapıları dahi etkileniyor. Bizim için önemi nedir diyebilirsiniz. Dünyanın içinde yaşayanlar, yani dış yüzeyinde yaşayan varlıklar, hepsi birbiriyle etkileşim halinde diyorum ya, gezegenlerden de etkileniyorlar. Hatırlarsanız biyokompütürün programlanması için ne diyorduk? Güneş sistemi içerisinde, hatta bırakın Samanyolu galaksisi içerisindeki gezegen, uydu, yıldız sistemlerindeki kayıtlar biyokompütüre etki ediyor. Bu şekilde zigot halindeyken program veriliyor dedik. Düşünebiliyor musunuz? Böyle bir teknolojiye sahip ilahi her şey. Siz nereden adımınızı atarsanız, ki temel prensip bu, oradan atıyorsunuz, alıyorsunuz nasibinizi. Ne veriyorsanız onu alıyorsunuz. O başka bir şey değil. Ama alma şekliniz farklı. Bunu pozitif şekilde de alabilirsiniz, negatif şekilde de alabilirsiniz. Demek ki patlayıcı çekirdek cevher olarak bildiğimiz güneşin insan faktörü üzerinde de etkisi var. Evrim faktörlerin tamamının üzerinde etki var. Neden? Dedik ki mutlak plandaki kayıtlara uygun, kayıtlara benzer bir kayıt sistemi var. Kayıt teknolojisi var. Nerede? Güneşin holografik kayıtlarında. Ona göre güneşteki hareketler açığa çıkıyor. Bunu da bitirdik. Tüm bu hareketler insana bozuluma uğratıyor diyoruz. Bedensel bozulumundan bahsettik, değil mi? Peki insan başka şekilde bozuluma uğramıyor mu? Deformasyona uğramıyor mu? Elbette ki uğruyor. Çünkü insan algılarıyla, olgularıyla kendi biyokompütürünün çekirdeklerinde yer alan DNA'ların genetik özel bölgelerindeki duyarlılıkları açığa çıkartabiliyoruz diyoruz. Sevgi, kıskançlık, hoşgörü, endişe, korku, öfke, mütevazilik, karışık olguları saydım gördüğünüz gibi hepsi ya olumlu ya da olumsuz olgular olarak komplike bir şey saydım size. Bunları açığa çıkarttığı vakit hangisini açığa çıkartıyorsa bu açığa çıkardığı oranda biyokompütürünü etkilemekte. Varlık, yani çekirdek dünyadaki potansiyel deneyim uydusu kendi öz enerjisini devreye sokabildiği oranda yaratımını gerçekleştirebilir dedik. Bu yaratımı nasıl yapıyor peki? Kendi beynindeki kodları açığa çıkartarak, deneyime sokarak yapıyor dedik. İnsan duyan, duyumlanan, duygulanan, düşünebilen ve zevklenen bir varlık.